Şimdi ben Şeyh Efendi'nin ikinci oğluyum. Ve çocukların arasında üç numarayım. Efendime söyleyeyim. Şimdi biz 4 kardeşiz zaten. Herkes onu biliyor. Tabi bilmeyen için de yani Şeyh Baba'nın 4 tane çocuğu var. 2 kız, 2 oğlan. Bir ablamız Amerika'da. Abim İstanbul'da. Benle kız kardeşim de Kıbrıs'ta. Yani biz Kıbrıs'ı terk etmedik. Şimdi bizim Şeyh Efendi'nin evladı olmak bir bıçak sırtında yürümek gibi bir hissiyattır. Çünkü büyük sorumluluklarımız vardır. Hem dünya olarak hem de bizim kendi camiamız olarak. Tabii şimdi bizim bir tek Kıbrıs değil. Yani mesela şimdi dünyada bir hayli Sufizmle uğraşan veyahut da tarikatlarla uğraşan şeyhler var. Ama onlar ya kendi milletlerine hitap ederler, kendi aşiretlerine veyahut da kendi topluluklarına. Ama bizim Şeyh Baba, Allah rahmet eylesin, o doğrudan doğruya dünyaya hitap eden bir zat olduğu için yani her milletin kendi tabiatını öğrenmemiz lazım. Her milletin ne sevip ne sevmediğini öğrenmemiz lazım. Ne işle iştigal ettiklerini öğrenmemiz lazım. Yani neden hoşlanırlar, neden hoşlanmazlar. Yani bazen yanlış bir kelime söylen adama büyük bir hayal kırıklığı veyahut da kalp kırıklığına sebep olur. Ondan dolayı biz daha fazla dikkatli, yani bu bıçak sırtında yürüme gibi bir hissiyatımız var Şeyh Efendi'nin evlatları olarak. Şimdi Şeyh Baba aslında çok geniş bir babaydı. Şu şekilde, yani şimdi biz Şeyh Baba'ya gelen insanlar da onun babalığından istifade ederlerdi. Dolayısıyla yani eskiden derlerdi babacan adam derler. Şeyh Baba da yani babacan adamların en baş listesinde gelecek insandır yani. Şimdi çok önemli bir sorudur bu. Herkes de bu soruyu soruyor. Aslında Şeyh Baba bize o kadar bir doyurdu ki onun eksikliğini hissettirmedi yani. Hatta ve hatta yani bunu keramet olarak kabul edelim veyahut da bir mucize olarak kabul edelim. Kabri bile evde. Yani onun için o boşluğu kesinlikle vermedi bize. Yani mesela çoğu zaman bundan en çok politikacılar yakınır. Der ki işte evet, çoluk çocuğuma bakamadım, efendim mesela millete hizmette şey yapadım. Ondan dolayı yani Şeyh Baba bize bu meselede bayağı doyurucuydu yani. Şimdi Şeyh Baba çok şakacıydı. Ve onun esprileri en ön plandaydı. Yani mesela aile içinde veyahut da özelinde. Şimdi incitmeyi de severdi. Her Kıbrıslı gibi. Şeyh Baba yani Kıbrıslılıktan taviz vermemiştir. Yani onu herkes bilsin. Bir gün ben herhalde ya 7 ya 8 yaşlarındaydım. Ve Şeyh Baba bizim bir tanıdığın çocuğunu incidirdi. Ve ona derdi ki baba benim, baba benim. O da yerden yere tepinirdi, ağlardı. Hayır baba benimdir diye. O da benim yaşlarımdaydı. Geldi onun babası, o çocuğun babası geldi. Dedi ki ben de senin oğlunu inciteceğim. Sen benim kızı nasıl incitirsen diye. O da dedi Bahattin baba benim dedi. Ben onun yüzüne bakmışım. Başlamışım gülmeye. Sen babamı benden alamam diye. O kaldı yani. Güzel bir hatıraydı o. Bayağı dedi yani ben sizinle başa çıkamam. Bu aile bağlantınız gayet sağlam yani. Korkumuz yok. Peki tüm bu şakacılığın yanında mesela sinirli tavırları var mıydı? Kesinlikle vardı. En çok neye sinirlenirdi hayatta? Haksızlığa dayanamazdı. Çünkü kendisi de yani lakaplarından bir tanesi Hakkani. Yani hakkı veren.
Ondan dolayıydı mesela bu siyasi anlamda da bazen ters düşerdi mesela bizim siyasilere veyahut da ne bileyim dünyadaki siyasete de. Derdi ki yani bu insancıl yönünü insanlar geliştirmeleri lazım ve hakkı ve hukuku güzel gözetmeleri gerektiğine inanıyordu. Ve buna çok sinirlenirdi. Yani böyle haksızlık oldu mu kesinlikle Şeyh Baba ona dayanamazdı. Ve hakikaten yani böyle sağlam basardı orada. Yani kimse o şeysinden taviz verdiremezdi Şeyh Baba'ya. Tabii şimdi Şeyh Baba gene dediğimiz gibi her şeyden evvel o bir Kıbrıslıdır. Ve yani Kıbrıslı'nın tepkisini dile getirirdi. Çünkü Kıbrıslı gibi düşünürdü. Bu memlekette de yaşardı. Bu memleketten de yani memnundu yani. Çünkü her zaman için şunu derdi Şeyh Baba. Derdi ki Allah bu Kıbrıslının yüzüne baktı. 74'ten sonra koskocaman devleti getirdi ve Rum'un esirliğinden kurtardı. Ve diyor ki Şeyh Baba yahu Allah size bu kadar yardım etti. En azından bir teşekkür edin Allah'a. Şeyh Baba şu şekilde. Şimdi bizim Kıbrıslının derisini kassam altında ya mulla çıkacak, ya hacı çıkacak, ya cami cemaati çıkacak, ya imam çıkacak, ya alim çıkacak. Ama yeni jenerasyon ondan söğütlenmiş ve başka taraflara gitmiş. Şimdi Şeyh Baba'nın anlatmaya çalıştığı şuydu. Yani özümüze dönmemizi istiyor. Ama şimdi ikinci sorunuz olarak yani bizde Kıbrıslı Türk için, Kıbrıs Türkler için benim düşündüğüm şudur. Böyle Kıbrıslı Türkler arayış içindedirler. Biz toplumun içinde yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani şimdi toplum nereye yönelmiş? İçkiye yönelmiş. Neden içkiye yönelmiş? Şimdi bir soru sormak lazım. İnsan niye içiyor? Belli bir derdi var ki içiyor, onu unutsun diye. Halbuki bizim sıkıntımız manevi sıkıntıdır Kıbrıs Türk'ünün. Böyle maddiyatta Kıbrıs Türk'ünü yetişecek insan yoktur. Şimdi bu Allah'ın bir nimetidir yani. Çok şükür diyoruz. Yani şimdi şükretmek lazım. Yani belli başlı şeylere şükretmek lazım. Şimdi bana kalsa Kıbrıs Türk'ü arayış içinde olduğu için maneviyatı bulacaktır. Çünkü önemli olan bir şeyi aramandır. Yani bir toplumda bir şey aranmaya başladığı zaman demek ki herkes adrese gitmeye başlayacaktır. Birisi adrese gitti mi arkadaşına, kardeşine, oğluna, anasına, babasına sürükleyecektir mutlaka. Şimdi maneviyat kötü mü? Hayır, kötü değil. En azından biz manevi ruhumuzla ayakta durabiliyoruz. Ben bir milletin maneviyatı olmadığı zaman o millette intiharlar çoğalır, bunalımlar çoğalır, ne istediklerini bilmezler. Şimdi en azından maneviyatta insan ne istediğini gayet iyi bilir. Ben Kıbrıs Türk'ünü şu şekilde özetleyebilirim. Bilinçsizdir. Yani bildiğinden değil ama bir modadır, takip eder. Ne bir adam der ki ben komünistim, en güzel Mercedes'e biner veyahut da en güzel arabaya biner ve en güzel villada yaşar ve ben komünistim. Nasıl komünistin ya sen? Abi ben bir ilaveten yani şimdi bu bilinçlendirme doğru mu? Bana kalsa bilinçlendirme yanlıştır. Muhakkak bu özden gelmesi lazım. Yani bu inanç her zaman için özünden gelir. Özünün haricinden geldiği zaman o inanç değildir yani. Artificial derler İngilizce. Gerek Türkiye'nin, gerek elçiliğin, gerek efendime söyleyeyim Diyanet işlerinin özverilerini gerçekten takdir ediyorum. Ama buradaki olay şudur. Bizim Kıbrıs'la özleşemediler. Girişemiyorlar yani. Yani sen ben gibi oluyor olay. Bu nasıl aşılabilir peki sizce? Bunu artık onlara bırakacağım. Şimdi her işin ehline vermek lazım. Tabii şimdi Yani yanlışı nerede yapıyorlar? Tabii şimdi bize soran yok. Yani şimdi yanlış orada. Bizi ileriye süren yok. O da başka yanlış.
Şimdi biz de kendi çapımıza göre biz hizmetimizi yapıyoruz. Yani biz kimseden bir maaş beklentimiz yok. Oy beklentimiz yok. Efendime söyleyeyim destek beklentimiz yok. Biz Allah rızası için yaptığımız işlemler var ki o da çok faaldir ve aktiftir. Yani en azından bize göre güzel cemaatimiz var Kıbrıslı. Şimdi çok şükür toplum Şeyh Baba'ya sempatiyle bakıyor. Ve yeni jenerasyon eski jenerasyona nazaran çok çok daha iyi anlayışlı. Çünkü eski jenerasyon o zaman milliyetçilik, efendime söyleyeyim komünistlik, materyalistlik ve diktatörlük hakimdi. Ama bu zamanda o değil. Herkes istediğini düşünebilir, istediğini alır, istediğini almaz. Yani artık bu zamanki insan gayet uyanıktır. Ondan dolayı yani şimdi toplum sempati duyduğuna göre demek ki doğru yoldadır. Şimdi Şeyh Baba 2012 yılında bir hastalık geçirdiydi. O hastalıktan sonra tamamen koptuydu. Yani şu şekilde diyeyim. Eskiden yani 2012'ye kadar bunun içinde dolaşırdı. Ve yani aşağı en son yolculuğumuz bizim 2005'teydi Şeyh Baba'yla. Ondan sonra 2005'ten 2012'ye kadar Kıbrıs'ın içindeydi. Evet. Ne olduydu? 2012'den sonra sadece insanlar ikindin üstü Şeyh Baba bir devriyeye çıkardı arabayla. O saat görürlerdi Şeyh Baba'yı. Dolayısıyla yani Şeyh Baba yani bugünkü durumu yavaş yavaş alıştırmayı yaptıydı. Yani o da bu Şeyh Baba'nın en güzel noktalarından bir tanesiydi. Yani ki bize o güzelliği göstermişti. Bunun haricinde Şeyh Baba da tabi şimdi biz her zaman için Şeyh Baba bizim kalbimizde yaşadığı için biz onun eksikliğini hissetmemeye alışıyoruz. Yani zaten birinci soruda da onu söylediydiniz siz. Yani Şeyh Baba ne kadar sizinle beraberdir, ne kadar beraberdir. Şimdi o hissiyat da devam ediyor. Ama şöyle ifade etmem lazım ki 1 milyon adam Şeyh Baba'nın yaptığı işi yapamaz. Şimdi benim böyle bir güzel bir hatıram vardı. Allah iyiliğini versin. Doktor Ertuğrul Hasipoğlu. Onu mecliste ziyarete gittiydik. Meclis başkanıydı. Bizim kayınçoyla gittiydik. Tabii onlar benim kayınpederimle ahbaplıkları vardı. Ve dedi ki ben babamı geçtim. Doktor Ertuğrul Bey dedi ki ben babamı geçtim. Dedi babam doktor değildi, ben doktor oldum. Babam politikacı değildi, ben politikacı oldum. Babam milletvekili olamadı, ben milletvekili oldum. Babam bakan olamadı, ben bakan oldum. Babam meclis başkanı olmadı, ben meclis başkanı oldum. Ben babamı geçtim dedi. Bizim kayınçoya dedi ki sen de babanı geçebildin. Çünkü sen de belli bir memuriyette bayağı yüksek yere geldin. Döndü bana baktı. Bahattin dedi senin hiç şansın yoktur. Sen babanı hiç geçemezsin. Bunda çok güzel bir özetlemedir. Yani Şeyh Baba'nın yerini doldurup doldurulması için güzel bir hikayedir yani. Ben hatırlarım bir gazeteci, bir bayan sorduydu Şeyh Baba'ya. Siz bu Kıbrıs meselesinin tanıtımında ne rol alıyorsunuz diye. O da dedi ki yahu dedi benim adresim nerede? Kadına dedi ki benim adresim nerede? O da dedi Lefke. Lefke nerede? Dedi Kuzey Kıbrıs'ta. Ben ne yapıyorum burada dedi. Ha dedi demek ki siz burada durmanız ve adresinizi buraya vermeniz memleketi bizim Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak için elinizden gelen çabayı yapıyorsunuz ferdi olarak. Halbuki Şeyh Baba o insanlar dünyanın dört bir tarafından geliyordu ve Kuzey Kıbrıs'ı bizzat yani ne kadar zorlukla geldiğimiz biz çok daha iyi biliriz. Ne kadar zorlukla adamlar gelip mesela düşün bir adam Arjantin'den geliyor ve 30 saat uçuyor. 30 saat adam Kuzey Kıbrıs'a geliyor şeyhini ziyaret etmeye. Adam havaalanına indiği zaman sana 3 gün 5 gün veriyor. Adam gelmiş 30 saat uçmuş. Dünya kadar para vermiş. Sen memleketine gelecek 3 gün veriyor. 5 gün veriyor. Eskiden hiç gün vermiyordu. Şeyh Baba yani hiçbir zaman bir beklentisi yoktu ki yani mesela ben bunu yaptım da çıkıp övüneyim, ben şunu turist getirdim, 10 tane adam getirdim, 5 tane adam getirdim. O derdi ki ya en azından ben vazifemi yapayım.
Ve Şeyh Baba her zaman için vazifesini yaptı. Hiçbir zaman da kimsenin takdirini beklemedi. Ama şimdi tabii biz dramatizmayı çok severiz. Efendime söyleyeyim, herhangi bir bahane çıktığı zaman onu öne sürmeye çalışırız. Biz mesela şimdi şeyhliği Şeyh Baba abime verdi. Evet. Ve o şimdi tarikatın şeyhidir. Yani o her şeyden sorumludur. Bizden sorumludur. O da İstanbul'da kalıyor normalde. Ama gene Şeyh Baba'nın misyonunu devam ettirmek için Kıbrıs'ta kalmak istedi. Dedi bizim merkezimiz burasıdır. Bizim dünyanın her tarafında merkezlerimiz var. Ve en büyük merkezlerimizden bir tanesi Londra'daki çok devasa bir şeydir. Onu dahi orayı merkez yapmadı. Dedi ki merkez Şeyh Baba'nın olduğu yer merkezdir. Ve her ay aşağı yukarı 15 gününü Kıbrıs'ta geçirmektedir ki millete demesinler ki İstanbul'a gidin orası merkezdir veyahut da Londra'ya gidin orası merkezdir. Yani gene Şeyh Baba'nın misyonunu devam ettirmeye çalışıyor. İnsanlar, yeni insanlar gelmektedir. Hiç tanımadığımız insanlar gelmektedir. Şeyh Baba'nın manevi cazibesi Kıbrıslıları dahi otobüs buraya ziyarete akın gelmektedirler. Onu da ilave etmek istiyorum. Şimdi biz burasını da Kıbrıslılar için ziyaret yeri. Yani en azından Kıbrıs'ın öz insanı Evliyaullah yani makam yani manevi makam olarak bilinmesini istiyoruz ve dileklerini, efendime söyleyeyim dualarını, efendime söyleyeyim bu ne ihtiyaçları varsa manevi olarak buradan gelip onu bir istemeslerini isteyeceğiz yani. Yani onu da bizim kapılarımız açıktır. Herkese de hoş geldiniz, sefa geldiniz diyoruz. Yani kimse çekinmesin, utanmasın. Burası Kıbrıslılarındır.